Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz atkı modelinin yapımını paylaşmaya çalışacağım. Bakın şöyle güzel bir modelimiz var. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model. İpimin rengine de çok güzel uydu. Ben bugün ekru olarak çalıştım. Siz istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Bu kısımlarını hani ayrı ayrı gidiyoruz. Uzunlamasına bu şekilde örerek ilerliyoruz. Buraya farklı renk, buraya farklı renk. İstediğiniz renklerde, yani ayrı ayrı renklerde de hazırlayabilirsiniz. Atkımın boyu, yetişkin olarak çalıştım. Atkımın boyu 1 metre 80 santimlik bir boyu var arkadaşlar. 1 metre 80 santimlik zincir çekerek başlıyoruz. Yani dediğim gibi kaç santimlik bir atkı yapacaksanız o kadar başlıyoruz. Örnek veriyorum, eğer bunu bebekler için yapacaksanız 1 metre, işte 90 santim, 1 metre yeterli olacaktır. 1 metrelik bir zincir çekmeniz gerekecek. Kaç yaşa göre ayarlamak istiyorsanız, uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, bunun için ben bir tane de bere hazırladım. Tam takım olarak hazırladım. Bu berenin de yapımını yine bu videonun altında açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan takip ederek yapabilirsiniz. Bunu da yine yetişkin olarak hazırladım. Gayet güzel, şık bir takım oldu. Bunu hazırladığım tığım 7 numara 4 milimlik bir tığ ve 1,5 adet ipten gitti. Şöyle ipimi de göstereyim. 100 gram 250 metrelik antipelik %100 akrilik bir ip kullandım arkadaşlar. Ekru bir ip kullandım. Şimdi yapımına geçeceğiz. Dediğim gibi 1 metre 80 santimlik bir zincir çektim. Zincirlerimin sayısı 300 tane arkadaşlar. Yani 300 tane ilmeğim var benim. Bu 300 ilmeğimin üzerinde ilerledim. Örneğimi kurdum. Sizlere şu anda küçük bir parçada göstereceğim. Çünkü videoda bu kadar uzun bir parçada göstermek zor olacağı için önceden hazırladım. Sizlerle de küçük bir parçada göstermek için şimdi beraber yapacağız. Evet, oldukça kolay bir model. Hiç zorlanmadan yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi zincirlerimizi bu şekilde çekiyoruz. Dediğim gibi kaç santimlik bir zincir istiyorsanız arkadaşlar, kaç santimlik bir zincir istiyorsanız o kadar uzunlukta zincirinizi çekmeniz gerekiyor. Yeni doğan için 70 santimlik yetecektir. 1 yaş için 90 santimlik, işte 1,5-2 yaş için 1 metre yetecektir. O şekilde boyunu nasıl istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Atkımın genişliği de 12 santim. Kızım için hazırladım atkıyı. Bizim için yeterli oldu. Eğer daha geniş yapmak isterseniz daha geniş hazırlarsınız. Tamamen genişliği size bağlı. Evet, şimdi şu kadarcık bir parça benim için yeterli. Bunun üzerinde göstereceğim. Şimdi sık iğne yapacağız ilk sırada. Bunda ne yaptıysam bunda da yine aynısını gösteriyorum arkadaşlar. Bakın, hemen şöyle arkasını çevirdiğimde şu kısımda bombeler var. Bakın, bombelerimiz var. Eğer bu bombeleri hani birazcık sıkı çektim, ben görmüyorum derseniz arkadaşlar, buradan şöyle normal batarak da ilerleyebilirsiniz. Evet, bu bombelerden sık iğne yaparak gideceğim. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Az önce gösterdiğim şekilde de ilerleyebilirsiniz. Evet, zincirlerimizi, sık iğnelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar sık iğnemizi yaparak gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi döndürüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet, şimdi şu şekilde tutuyoruz modelimizi. Bakın, normalde ilmeklerimizi buradan batarız. Buradan değil, şöyle tutuyorum. Şu arka kanatlarımız sanırım kendini belli ediyor burada. Bakın, şu arka kanatlarından, yani şu arpa gibi gözükenin şöyle ortadan giriyorum. Arka kanadından alıyorum. Ve bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yine yanındakini de yine arka kanadından alıyorum ve sık iğnemizi yapıyoruz. Arka kanadından alıyorum, sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sırayı sık iğne olarak ilerliyorum, arka kanatlarından alarak arkadaşlar.
Dediğim gibi büyük parçada burada ne yaptıysam bunda da yine aynı şekilde yapıyorum. Hiçbir değişiklik yok. Sadece küçük bir parçada anlatıyorum. O kadar. Bu modelden battaniye de çok güzel olur. Battaniye modeli olarak da yapabilirsiniz. Yine battaniyenizi kaç santim yapacaksanız 1 metre 90 santim, hani kaç santim hazırlayacaksanız o kadar uzunlukta zincir çekeceksiniz ve onun üzerinde çalışacaksınız arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Arka kanatlarından alarak her zaman ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Yine bakın, yine arka kanadı. Bu sık iğneler hep arka kanatlarından alarak ilerlenecek. Bakın, arka kanatlarından şu şekilde alarak ilerliyorum. Rengarenk atkılar hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok tatlı bir model. Kendiniz için yapabilirsiniz. Kız çocuklarınız için, erkek çocuklarınız için yapabilirsiniz. Her şekilde uyarlanabilecek bir model. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincir çekiyorum ve 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi artık şu örnek kısımlarının yapımına geçiyoruz. Bunun için ipimi doluyorum. Bakın, bu büyük parçada da yine başlarken örneği kurmadan 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye normal ilmeğe, arka kanadından değil. Yani örnekli kısımları yaparken ilmeğimizin kendisine batıyoruz. Arka kanatlarına batmıyoruz. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bir tane atladım. İkinciye sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Şu atlamış olduğumuza geri dönüyoruz. Bakın, atlamış olduğuma geri dönüyorum. Batıyorum. İpimi aldım. Çıkardım. Tığımda 3 tane var. Çok uzatmıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Yine aynı yere, atlamış olduğumuz ilmeğimizi aynı yere tekrar batıyorum. İpimi alıyorum. Tığımda şu anda 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğin 4 tanesini içinden ipimi alıyorum. 4 tanesini içinden çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı ve bunun da ikisinin içerisinden çıkarıyorum. Bir taneyi yaptık. Şimdi yine bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Şu atlamış olduğumuza yine geri dönüyoruz. Buraya batıyorum. İpimi aldım. Çok hafif uzattım, fazla değil. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Tekrar ipimi alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Buradan ipimi aldım. Tığımda 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğin 4 tanesinin içerisinden ipi alarak çıkarıyorum. Geriye 2 tane kaldı. Bunu da yine içinden çıkardım. Evet, ikinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Atlamış olduğumuz ilmeğimize geri dönüyoruz. Batıyorum. İpimi alıyorum. Uzatıyorum. Tığımda 3 tane var. Tekrar ipimi alıyorum. Batıyorum. Uzatıyorum. Tığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim var. 4 tanesini içinden çıkardım. Geriye 2 tane kaldı. Onu da içinden çıkarıyorum. Evet, bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Sıra sonunda 4 tane kalana kadar aynı işlemi
yapıyoruz. Sıra sonunda 4 tane kalana kadar. Buraya artık hızlı geçiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kalıyor. Evet, 5 tane kalıyor. Fazla yapmışım demek ki arkadaşlar. Şimdi şurada 4 tane kaldığını varsayıyorum. Şöyle bakalım. Bir tane atlıyorum yine. Son örneğimizi kuralım tekrar. Pardon, şimdi son örneğimizi yapıyorum şu an. Yaptıktan sonra yaptıktan sonra ilmek atlamıyoruz. Direkt yanındaki sık iğneden arka kanadından alarak 4 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 3, 4. Evet. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Dediğim gibi örnekten sonra atlamıyoruz. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. 4 tane sık iğnemizi yine arka kanadından alarak yapıyoruz. Sık iğnelerimizi başta ve sonda hep arka kanatlarından alarak yapıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi bir tane atlıyorum. Bakın direkt şu ilmeğimi atlıyorum. İkinciye yine sık iğne ile batıyorum. Şöyle göstereyim. İlk ilmeğim bu. İkinci ilmeğim de bu. Tam zaten bombenin şu ortasındakine denk geliyor. İkinci ilmeğim bu. Batıyorum sık iğne olarak. Evet, yine atlamış olduğumuza geri dönüyoruz. Alıyorum ilmeğimi. Tığımda 3 tane var. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Çıkarıyorum. Tığımda 5 tane var. 4 tanesini çıkarıyorum. Yaptım. Şimdi bir tane daha atlıyorum. İkinciye örneğimizi, sık iğnemizi yapıyoruz. Arka kanadı değil. İpimi doluyorum. Atlamış olduğuma geri dönüyorum. Aldım. Tekrar ipimi doladım. Tekrar aldım. Tığımda 5 tane var. 4 taneyi çıkarıyorum. 2 tane kaldı. Bu ikisini de çıkardım. Evet, yine bir tane atlıyorum. Bakın bunu atlıyorum. İkinciye geliyorum. İpimi doluyorum. Yine aynı şekilde örneğimizde atlamış olduğumuza geri dönerek örneğimizi yapıyoruz. Bu örneğimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şu anda ikinci sırasındayız ve örnekli kısmımız bakın oluşmuş oldu. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Yine sonda 4 tane kalana kadar örneğimizi uygulayacağız. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Yine 4 tane ilmeğim kaldı. Bakın yine hiç atlamıyorum. Direkt yanındakinin arka kanadından alarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. 4 tane sık iğnemiz olacak burada. 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Döndürüyorum. Şimdi örnekli kısmımız, ilk sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi geçiyoruz şu aradaki sık iğneleri. 2 sırada sık iğne gideceğiz. Bunun için yine arka kanatlarından alarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bakın yine arka kanadından alıyorum. 1 2 3 4 tane burada vardı. Burayı da yine arka kanatlarından alarak yapacağız. Her zaman sayın, ilmek sayılarınız eksilmesin arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Bakın. Buradan arka kanadından alıyorum. Bunun arka kanadından alıyorum. Arka kanat.
sıra sonuna kadar arka kanadından alarak devam edeceğiz. Dediğim gibi ilmeklerinizi saymayı unutmayın. Bir sonraki sıraya geldim. Yine bir zincir çekiyorum. Arka kanatlarından alarak bu sırayı da tamamlıyoruz. İki sıra sık iğne örüyoruz. Sonra yine örnekli kısım yapacağız. Evet, örnekli kısma geldim. 2 sıra dediğim gibi sık iğne sırası yaptım. Şimdi 4 tane yine arka kanatlarından alarak 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 4 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Yine atlamış olduğuma geri dönüyorum. Örneğimizi birebir tekrar aynısını uyguluyoruz arkadaşlar. Döndüm bakın. Tekrar bir tane atlıyorum. İkinciyi sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Atlamış olduğuma geri dönüyorum. Batıyorum. İpimi alıyorum. Uzattım hafif. 3 tane var. Bir tane daha aldım. Tekrar uzatıyorum. 5 tane var. 4 tanesini çıktım. Ve bu şekilde. Bir tane atladım. İkinci. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine hiç atlamadan 4 tane sık iğnemiz kalana kadar geldik. Ve bu 4 tane sık iğneyi arka kanatlarından alarak örüyorum. Sık iğne olarak. 3 ve 4. Döndürdüm. Bir zincir çektim. Yine 4 tane olarak sık iğnelerimizi örüyoruz. 4. Evet. Şimdi bakın bir tane atlıyorum. İkinciye yine sık iğne olarak batıyorum. İpimi doladım. Atlamış olduğumuza geri dönüyoruz. Artık hep birbirinin tekrarı olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Oldukça basit ve gösterişli bir model. Örümü de gerçekten oldukça zevkli. Ben çok keyif alarak ördüm. Evet, şimdi sıra sonuna kadar yine bu şekilde ilerleyeceğiz. 4 tane kalana kadar geleceğiz. 4 tane kalana kadar geldim. Şimdi bu kalan 4 taneyi de arka kanatlarından alarak sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 ve 4. Bir zincir çekiyorum. Bu sırayı şimdi sık iğne yapacağız. 2 sıra sık iğne sırası var. 3 4. Şimdi şu ilmekleri şöyle bakalım. Bakın ilmeklerimize. Şu bir tane. Bu bir tane. Ve sayarak ilerleyin. İlmeklerimizde eksilme, artırma olursa modelimiz bozulur arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde 2 sıra yapacağız. 2 sıra sonra tekrar örneğimizi uygulayacağız. Atkımızın düz yönü şu kısım arkadaşlar. Bakın zaten kendini belli ediyor. Şerit şerit gibi görünmesini sağlıyor. Şu ortasındaki kısım. Arkasını çevirdiğimizde de böyle. Ama kesinlikle bu kısım daha güzel. O kısmı kullandım ben. İstediğiniz genişlik, hani genişliğini kaç santim istiyorsanız o kadar öreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben 12 santim ördüm. 4 şeritten oluştu benimkisi. Sizler de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, atkımız bu şekilde, modelimiz bu şekilde. Umarım beğenirsiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ne kadar çok yorum o kadar çok kişiye ulaşmamızı sağlıyor.
Bunun için beğeniler ve yorumlar bizler için çok önemli. Abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin, sağlıklı günler dilerim.